Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de sizi yine çok hoş ve çok güzel bir hırka modeli ile geldim. Çok tatlı bir hırkam var yine. Çok pratik bir şekilde size anlatacağım ve birlikte yapacağız. Yumuşacık bir örgü düşürdüm ve şahane bir hırka elde ettim. Birlikte öreceğiz. Bakın böyle şöyle iri düğmeler kullandım. Elimde olan düğmelerimi değerlendirdim. Şöyle de uzunca da bir yaka yaptım. Sonradan üzerine katlayıp kullanabilmek için isterseniz bunu üzerinden bunun çoğaltarak şapka olarak da yapabilirsiniz. Beline de bir bağcık yaptım. Tatlılığına tatlılık ekledim. Şimdi örgümü 4 milim bir tığ ile ördüm. Bakın şöyle 4 milim bir tığ kullandım. Yumuşacık bir örgü düşürmek için ve 300 metrelik 2 tane ip gidiyor güzelliklerim. Polosu 300 metre bu ipler ve ben bu ipi hani seviyorum. Bereketli bir iple yumuşacık bir örgü düşüyor. Şimdi ikinci hırkamızı da bu renkle yapacağız. İpinizi, tığınızı hazırlayın. Haydi gelin örmeye başlayalım. Tığımızın kalın olması gerekiyor ki bu yumuşaklığı elde edebilelim diye. Hemen bu güzelliğimizi kenara alıp yeni güzelliğimize başlayalım. Şöyle tığıma ipimi aldım ve tığımla ipimi birleştirdim. 70 tane zincir çekerek başlayacağız. Ve hiç sıkmayacağız bakın. Hiç sıkmadan böyle rahat bir şekilde 70 zincir çekelim. 70 tane zincirim hazır. Tığıma ipimi aldım. 3 zincir bırakacağız. 1, 2, 3, 4. zincire batırarak bir trabzan yapacağız. Bakın. Tekrar sıradaki zincir, sıradaki zincirime, sıradaki zincire, bütün zincirim boyunca trabzan yapacağım. Burada 67 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Böyle bakın. 67 tane burada trabzanım var. Baştaki zinciri de saydım. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Bu şu birinci zincirimizin. Her zaman birinci trabzanımız zincirimiz. Biz ikinciye batarak başlayacağız. Bakın. Ve yine trabzanımı yaptım. 11 tane trabzan yapacağım. Bakın. Hiç sıkmıyoruz örgüyü. Böyle. Bakın. 11 tane ön için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın 11 tane önümüz için trabzan hazırladık. 1, 2 zincir çektim. Sıradaki trabzana batırdım. Bakın dibine değil. Çünkü üstte yaka yapacağımız için bu sefer değişik bir başlama oldu bu. Sıradaki trabzana batırıp 11 tane daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın. 11 tane de kol için şöyle göstereyim. Şurası.
2 zincir çekip 1 2 zincir çektim ve sıradaki trabzana batırdım. 23 tane de arka için trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 tane de arka için hazırladık. Şurada sağ köşede yazıyor zaten güzelliklerim. Oradan bu gösterdiğim sayı burada yazıyor. Şurada 23 diye yazacak. 23 DC diye yazıyor. 1 2 zincir çekip sıradaki trabzana batırıp şimdi ikinci kolumuz için 11 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 9 10 ve 11. Bakın 11 tane ikinci kol için 2 4 6 8 10 11 1 2 zincir çektim. Şimdi 11 tane de ikinci önümüz için trabzanları yapacağız. Kalan trabzanlarımızı birebir örelim. 7 8 9 10. Bakın 11. bu zincir tepesi. Zincirimiz her zaman bir trabzan. Şöyle bakın bura bu şekilde. 1 2 3. 3 zincir çekip çevirdim. Birinciyi bıraktım. İkinciye bir trabzan yaptım. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki trabzanın tepesine batırıp ipimi uzattım. 1. Tekrar uzattım. 2. Bakın. Ve bu şekilde topladım ve bağladım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer 3 sarmak isterseniz onu da sarabilirsiniz. Bakın 2 sardığımda böyle biraz daha ince oluyor. İkinciyi yapalım. Bir tane atlayıp ikinciye bir sardım. Bakın. Tekrar ipimi aldım. 2. Tekrar ipimi aldım. 3. Topladım. Bağladım. Şöyle. Şimdi ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Bir atladım. İkinciye 1, 2, 3 defa sardım, topladım ve bağladım. Tekrar ipimi aldım. Bir, ikinciye batırdım. 1, 2, 3 sardım ve bağladım. İpimi aldım, bir atladım, ikinciye 3 defa sardım. Şöyle ben 3 saracağım. Bakın 2 de oluyor, 3 de oluyor. Şöyle bakın şimdi ipim daha avantajlı olsun derseniz şurada birer taneyi eksik yapabilirsiniz. Şimdi burada bakın şurada şöyle zincirin içine bir trabzan, 1 2 zincir, bir trabzan ve hemen ilkteki trabzanın tepesine yine bir fıstık yaptım. Topladım ve bir zincir attım. Bir ikinciye batırdım. Yine fıstığımı yaptım. Bakın bu sıramız hep böyle. Şurada bir detayım var, onu göstereceğim. Hemen fıstıklarımı yaparak
Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 fıstık oldu. 2, 4, 5. Şimdi diyeceksiniz ki bura 5 fıstık bura. Şurada 2 tanesini girdiğim için bakın 1, 2 yaptığım için burada 5 fıstık. 2, 4, 5. Burada hepsine girdiğim için gol olduğu için bakın şöyle 6. Bazen takılan oluyor buna. Burası 6. Şimdi zincirin içine bir trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar zincirin içine bir trabzan. Ve yine birinciden başlayarak fıstıklarımızı yapmaya başlayacağız. Böyle. Sıra kendini götürüyor zaten. Şimdi fıstığı yaptım. Bakın topladım ve sadece bir kere zincir attım. Bir, ikinciye batırdım. Burada eğer bir kere daha zincir atarsanız sayımız değişir. Burada sadece bunu yapacağız. Ve yine kol ayrımına kadar geleceğim. Sıkı örerseniz, daha ince bir tığ kullanırsanız aynı ölçülerde yeleğiniz olmaz. Hani bu yeleğin özelliği, bu hırkanın ister yelek yapın ister hırka yapın, özelliği bu kalın tığ ile örülerek yumuşacık bir örgüsünün düşürülmesi. Şöyle. Çok pratik ilerliyor. Nasıl bu kadar hızlı ördüm diye şaşıracağınız bir model bu. Ve bakın şöyle. Yine bir zincir, bakın iki zincirli olan yerin içine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan. Ve buradan şimdi fıstıklarımı yaparak ilerleyeceğim. Ve sıramı tamamlayacağım. Yani aynı işlemi yapacağız. 2, 3. Bu da güzel olacak. Bu da çok tatlı olacak teyzeleri. Sıramız tamam. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Aldım tığımı. Şimdi hepsine birebir batacağız güzelliklerim. Bakın birinciyi bıraktım. İkincinin tepe noktasına batırdım. Bakın şöyle baktığımızda şurada. Yani şu altta bir teli kalacak bakın. Tepe noktalarına batırarak boşluktan aradan geçmeden. Mesela şuradan aradan geçmeden sadece görünen trabzanların üzerine batırarak bakın. Zaten gözüküyor. Her görünene batacağız. Şöyle. İki zincir çektiğim yere kadar yine aynı şekilde geleceğim. Hepsine bakın batırdım. Ve şöyle hepsine batırdık bakın. Şimdi bu zincirin içine yine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan daha. 2 tane artırmış olduk. Ve yine tepe noktalara batarak devam edeceğiz. Hepsine birebir batalım. Böyle. Zaten bir yerde ne yaptıysak öbür taraflarda da aynısını bu sıra böyle tamamlanacak. 2 zincirli yerlerin içine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan. Geleyim ben oraya. Şimdi bakın. Birebir batarak geldim. Şöyle. 2 zincirimi gördüm. Bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan. Ve yine devam. Şimdi
Hepsine birebir batarak yine aynı şekilde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Bakın şöyle dönüyor. Olmaya başladı. Rengim aslında böyle değil ama niye böyle çıktı anlayamadım. 1 2 3 zincir çekip çevirdim örgümü. Fıstıklı sıramıza geldik. Birinciyi bıraktım. İkinciden önce bir trabzan yaptım. Ve hemen bakın bu üçüncü 1 2 3. trabzana fıstığımı yapacağım. 1 2 3. Ve yine fıstıklarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Bir sırada trabzan, bir sırada fıstık yapıyoruz. Şimdi zincirli yerime kadar yine gideceğim. Sayılarımız denk gelecektir. Çünkü ona göre yapıyoruz. Bakın şimdi burada 2, 4, 5 fıstık yapmıştık. 2, 4, 6 fıstık yaptık. Şimdi şurada bir trabzanımız kalıyor. Bir sırada kalıyor, bir sırada kalmıyor. Şimdi burada tek bir trabzan kaldığında buraya bir zincir çekeceğiz. Ve yine devam edeceğiz. Bakın burada bir minik ayarlama oldu. Bir trabzan, bir zincir üstüne gelene. Şimdi tekrar bitişte de aynı işlemi yapacağız. Kolda şimdi bakın kolu devam ediyorum. Yine birinciden başladım. Söküldü, hemen yenileyelim. Bakın burada da aynı şekilde. Gördünüz mü? Burada bir trabzan. Şimdi ne yapacağız? Bir zincir. Ve yine bir tane artırdım. Bir, iki zincir çektim. Ve buradan hemen başlayacağım. Bir trabzan kaldığında bir zincirle üstünden geçeceğiz. Şimdi tamamlayacağım burayı da. Şöyle. Şurada bakın yine bir tane kaldı. Burayı zincirle değil de buraya tepeye batarak tek bir trabzanda yaparak tamamlayabilirsiniz. Bakın böyle de olur. Ya bir zincirle geçişli yapın ya da buraya bir tane trabzan yaparak da devam edebilirsiniz. Şimdi bakın buradaki sondakine geldim. Şimdi burada da tek bir boşluğum oluşmuştu ya. Mesela buraya da bir tane trabzanla geçiş yapabiliriz. Ya da zincirle geçilebilir. Ve yine aynı şekilde bitirmiş oluruz. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Bu sıramız yine trabzan sıramız. Trabzanlarımızı yaparak bir altta yaptığımız gibi devam edeceğiz. Onun üzerine fıstık, onun üstüne trabzan şeklinde örgümüzü büyüteceğiz. Evet canım güzellerim, bakın çok güzel büyüdü. Şöyle göstereyim. 5 sıra fıstık yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıra fıstığımı yaptım. Şimdi burada kolları ayıracağız. Ve gövdeyle devam edeceğiz. Şimdi şurayı sökülmüş. Hemen 1, 2, 3. Şimdi trabzanlı sıramızı yine 2 zincir olan yere kadar aynı şekilde
devam ettireceğiz. Yani birebir trabzanlarımızı örerek devam edelim. 2 zincir olan yere kadar. Evet, bakın 2 zincir olan yere geldim. Şu şekilde burayı ördüm. Şimdi bu zincirin içine bir tane trabzan yaptım. Bak şöyle bir tane trabzan. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Kolu bıraktım. Ve bakın öbür zincirime kadar geldim. Şöyle ve burada yine bu zincirli olan yerin içine bir trabzan. Ve bura aynı şekilde öbür 2 zincirime kadar kol ucuna kadar aynı trabzanları yaparak ilerleyeceğim ve öbür kolumu da ayıracağım. İkinci koluma geldim. Bakın bir trabzan 2 zincirli yerin içine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geldim. Son 2 zincirli yerimi tuttum ve buraya bir trabzan yaptım ve burada da bu kolumu bırakmış oldum. Çok güzel bir kol genişliğine erişti. Bu kol genişliği gayet rahat, bol, ferah ferah bir hırka oluyor. Ve yine şimdi trabzanlarımı birebir yaparak sıramı tamamlayacağım. Sıramı tamamladım. Fıstıklarımı yaparak zincir olan yere kadar geldim. Bakın şöyle. Şimdi burada tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın burada tek bir trabzanım kaldı şöyle. Şimdi bunun üzerine de yine bir fıstık yapacağım. Şöyle. Topladım. Bakın buraya bir tane yaptım. Bu zincirin tam ortasına batırıp bir tane de buraya şöyle. Bakın. Ve hemen sıradaki trabzana yine fıstığımı yaptım. Bakın şöyle şu şekilde buradan geçiş yaptım. Şimdi öbür kol ayrımıma da gidip aynı işlemi yapacağım. Burada sadece fıstıklarımızı yapacağız. Hemen sona gidelim. Evet, buraya geldiğimizde bakın yine aynı şekilde. Şimdi şu sondaki trabzanın üzerine bir fıstık. Şöyle. Bak neyse yeniden yapalım, uğraşmayalım. 2 ve 3 bağladım. Bir tane şöyle ortaya fıstık. Şimdi bu fıstık sıramızdan sonraki sırada öbür fıstık sıramızda yine bir tane daha artırma yapacağız bundan sonrakinde. Evet bakın şöyle yine aynı şekilde 3 tane ile geldim ve şimdi sıramı tamamlayacağım. Bundan sonraki trabzan sırasını da örelim ve fıstık sırasında tekrar buralarda birer tane daha araya fıstık alacağız. Oraya kadar örelim. Şimdi bu sıradan sonra trabzan sırası ve sonraki sırada artırış yapacağız. Evet bakın fıstıklı sıramı örerek geldim. Şimdi burada tam şu ortada bakın fıstığımı yaptım. Şimdi bu arada bir tane atlayarak geçiyorduk ya. Bunu atlamayacağız. Bakın burada tam ortada. Bunu atlamadan bunun üzerine bir fıstık daha yaptım. Bakın. 3 fıstığım yan yana oluyor burada. Şöyle. Bakın. 3 fıstığı yan yana yaptım. Bir tane burada artırmış oldum. Ve yine öbür kol ayrımında da aynı tam ortadakinde yine 3 tane yan yana yaparak birer tane artırmış olacağız. Bundan sonrası zaten
dümdüz ilerleyecek. Şimdi öbür kol ayrımına da gideyim. Oradakini de göstereyim size. Öbür kol ayrımına geldiğimde bakın. Bir, ikinci fıstığı yanına. Üçüncü fıstığı yanına yaparak sıramızı tamamlamış olacağız. Bakın yine 3 tane ve gayet güzel bir büyüklüğe erişti. Burada etek açılımını da yapmış olduk. Bundan sonra sadece örerek boyunu uzatacağız. Bundan sonraki işlemimiz dümdüz örerek boyunu uzatmak. Şimdi örelim ve boyumuzu uzatalım. Evet güzelliklerim, bakın hırkamızın boyu oldu. Koltuk ayrımından sonra 8 örnek yaptım. Fıstıklı sıram 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu boy gayet güzel bir boy oluyor. Hatta bizim bir karışımızdan uzun olacak bu. Trabzanlı sıramı da yaptım. Bakın şöyle 8 sıra fıstığımı ördüm. Trabzanlı sıramı yaptım. Şimdi eteğinin lastiğini yapacağız birlikte. Şurayı tamamlayalım. Bakın böyle. 1-2 zincir çekerek döneceğiz lastik yaparken. Çevirdim. Tığıma ipimi aldım. İlk de başlarken arkadan alarak başlayacağım. Bakın. Şimdi 2 zincirimi çektim. Bu sıradaki trabzanı ara boşluktan taktım. Ve bakın trabzanı arkadan tığımın üzerine aldım. İpimi içinden geçirdim ve buraya yine bir tane trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı önden bu sefer de tığımızın üzerine alacağız. Bakın şöyle ipimi aldım ve trabzanımı yaptım. Bir önden bir arkadan alarak şimdi arkadan trabzanı tığımın üzerine aldım. Bakın ipimi çektim ve trabzanımı yaptım. Önden bakın trabzanı önden aldım tığımın üzerine ve yaptım. Sıradakini arkadan tığımın üzerine aldım. Trabzan tepelerine hiç batmayacağız. Böyle ipte düğüm çıktı. Şu şekilde bir önden bir arkadan alarak tığımızın üzerine bakın. Sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Bir önden bir arkadan. Evet, lastiğimizin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. 1-2 zincir çekip örgümü geri çevirdim. Ve şimdi bakın görünenlere göründüğü gibi batacağız. Şimdi burada arkadan almıştım. Yine arkadan gözüktüğü gibi bakın. Çünkü arkada gözüküyor bu. Buraya bir trabzan yaptım. Burada öndeki çubuk gözüküyor. Bakın. Hemen buradan yine boşluğundan trabzanın alarak tamamladım. Arkadan gözükeni arkadan alıp önden gözükeni önden alıp devam edeceğiz. Bu son sıram. Bu yeterli geliyor. Çok büyütmeye gerek yok burayı. Bu sırayı da tamamlayıp buraya etek işlemini bitirmiş olacağız ve kolumuzu yapmaya geçeceğiz. Şöyle önden görüneni önden alacağız. Arkadan görüneni arkadan alarak devam edeceğiz. Şimdi bu sıra son sıramız etekte. Bitirelim ve ipimizi saklayabileceğimiz boyda kesip tamamlayalım. Evet arkadaşlar, eteğimiz bitti. Şimdi kolumuza başlayacağız. Yalnız bakın kolumuz genişten başlayıp daralmaya doğru götürerek yaptım. Ve burada en sonda şurada 12 tane fıstık yaparak tamamladım. Yani şurada bir yerlerde 12'ye ulaşıyoruz. O yüzden videoyu atlatmadan izlerseniz bu kısmı daha düzgün yapabilirsiniz. Buradan çünkü azaltmalar yapacağız başladığımız noktadan.
Bakın şimdi kolu aldım. Tam ortadan bakın. Şimdi şurada bir tane tam ortada bir fıstığımız vardı. Bunun buraya ipimi bağlayacağım. Şöyle bir kere düğüm attım. Aynı yere yine tığımı taktım ve ipimi aldım. Bir zincir çektim. Şu ipimi araya aldım. İkinciyi çektim, yatırdım. Üçüncüyü çektim ve ipimi sağlama aldım. Bakın şimdi şurada ilk trabzana kadar şurada bir trabzanım var. Şöyle. Şimdi bu arada 1, 2, 3 tane trabzan çıkartacağız. Bir taneyi bu aradan bakın. Bir taneyi şu fıstığın üzerinden 2. Bir taneyi bu aradan 3. Burada 3 tane trabzan çıkarttım. Şimdi örnekli yerime geçip burada fıstıklarımı aynı şekilde yaptığımız gibi yaparak geleceğiz. Bakın böyle tepelerine bata bata şuraya kadar fıstığın sonundaki trabzana kadar yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Evet bakın geldim yine aynı yerdeyim. Şimdi 1, 2, 3 tane de buradan trabzan çıkartacağım. Bir tane şu öndeki boşluktan, yani 3 taneyi çıkartacağız bakın. Bir tane buradan, bir tane de şu zincirin içinden çıkarttım ve 3 tane trabzanı yaptım. Zincirimle birleştirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim ve bakın şimdi hemen bu diptekine değil, şu diptekine değil, şuradakine, şurada 1, 2, bakın şöyle zincirin önündekine bir fıstık yapacağım şimdi. Bir atlayıp ikinciye şu fıstığımı da hizaladım. Bakın şunu. Bu boş olacak. Şuna fıstık olacak. 3 3 yaptık ya. Tam fıstığımın üzerine gelene yine fıstığımı yapacağım. Hizasını bozmamış olacağım. Bakın. Böyle. Sıradaki. Şöyle. Ve sona kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. Birleştirme noktasına kadar ayarlayarak gelelim. Örneğimizi yapıyoruz burada. Bakın. Evet bakın sırayı tamamladım. Şimdi burada bakın fıstığın tepesine ekledim ve çektim. Bakın şöyle. 1, 2, 3 zincirimi aldım. Şunu bırakacağım burada. Bakın şunu aradakini bırakıp fıstığın tepesine bir trabzan yaptım. Böyle. Şimdi bu sıramı yine trabzanlarımı yaparak tamamlayacağım. Son 2 tane kalana kadar burayı böyle öreceğiz. Devamlı azaltarak aşağıya doğru ineceğiz. Bakın. Trabzan sıramızı örelim. Son 2 tane kaldı. Bakın 1, 2. Şu aradakini bıraktım. Bakın şuradakini bıraktım. Fıstığın tepesine bir tane yaptım. Arada bir tane bıraktım. Zincir boşluğuna girerek bağladım. 1, 2, 3. Şöyle. Şimdi burada fıstığımızı bakın. Şurada fıstık yapmamız gerekiyor. Fıstığı yapmayacağız. İkinciye batıracağız. Şuna. Orada o fıstığı boş geçtim. Bakın. Ve şimdi yine fıstıklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Son 2 tane kalana kadar aynı şekilde fıstıklarımı yaparak ilerleyeceğim.
Evet, son 2 tane bakın şu ve şu dipteki sadece fıstığımı yaptım. Bu bir taneyi burada bırakacağım. Zincire tekrar bağlayacağım. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde üçgen bir şekilde azalma oluyor. Şimdi burada trabzan sıramızı yapacağız. Hiçbir şey yapmadan bakın şu diptekini yine bıraktım. Aradakine geldim. Bu bir tane bize burada yeterli. Bir tane eksiltmiş oldum. Ve yine trabzanlarımı yaparak sıramı tamamlayacağım. Sona geldiğimizde bakın bir taneyi yine bırakacağız. Mesela şu fıstığı bıraktım. 1, 2, 3 bağladım. Şimdi fıstığımın üzerinden direkt fıstığımı yaparak devam edeceğim. Sayın burada. Kaç kaldığını görelim. Şimdi fıstıklarımı yapıp başlayacağım saymaya. 12 fıstık kalana kadar bu şekilde azaltmış olacağız. Bu sırayı sayacağız. Tamamlayalım burayı şimdi. Bakın burada son fıstığımı yaptım. Ve yine birleştireceğiz. Burada sayın bakalım kaç tane fıstığınızın olduğunu. Bir dahaki sırada ona göre azaltma yaparsınız. Şimdi bakın yine trabzanlı sıramı birebir batarak sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Burada yine bir tane bırakacağım. Burada bırakmadım. Şimdi bir tane bırakacağım orada ve fıstıklarımı yapmaya başlayacağım. Ona göre azaltma işlemine devam edeceğiz. Her sıranızda burada daha yaklaşmadık ama şimdi bu sıradan sonra azalacak. 12 olana kadar bu şekilde eksilterek üçgen bir şekilde uzatacağız ve gol ve gol altı çok aşırı dar olmadan ilerlemiş olacak. Bakın şöyle gayet güzel bir eksiltmesi oluyor. O yüzden bakın dikkat ederek gidin. Bu sona geldiğimde bakın yine bir taneyi burada bıraktım ve buraya bağladım. Şimdi fıstıklarımı yaparak ilerleyeceğim. Bakın birinci fıstıktan başladım. Sonda yine bir fıstık bırakacağım burada. Fıstıklarımızı yapalım. Eksildiğinden emin olun. Burada da çünkü bir fıstık gidecek yine. Sonda bir tane fıstığı azaltacağız. Şöyle 2, 4, 5, 6. fıstık, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın buraya kadar 12 fıstığım var. Burada daha azaltacak fıstıklarımız var. Ne yapacağız? Azaltarak devam edeceğiz yine. Şimdi bu sırada bir tane fıstık azaltacağım. Bakın sona geldiğimde burada şu trabzanı yine bıraktığımızda burada bir tane gidecek. Ve bakın zincire değil şimdi şu fıstığın tepesine bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yine önünden başladım azaltmaya. Burada bir fıstık daha azaltmış olduk. Şimdi sıramızın sonunda da bu bir taneyi azaltacağız ve 2 tane birden fıstığımızı yine azaltmış olacağız. İnşallah mantığı anlatabildim. Yani her sırada 2 2 azaltarak ilerliyoruz.
Şöyle. Şimdi tamamlayayım ben yine burayı. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada fıstığımı yapacağım. Şurada sayıyı yanlış söylemişim. 16 fıstığımız olacak kolunda. 16 fıstık kalana kadar ilerleyecekmişiz. Ben orada bir sayım hatası yapmışım. Tekrar saydığımda gördüm. 16 tane fıstığımızın kalması gerekiyor. O yüzden hemen şimdi burada bu sırada 16'yı bulmuş olmalıyız. Sayarak yapalım ve 16 tane fıstığımızın olması gerekiyor. Fazla eksilttiyseniz bir sıra geriye alın. Kusura bakmayın. Sayıyı yanlış söylemişim. 16 tane kol için iyiymiş. Çok model yaptığımız için kafam karışmış olabilir. Başka bir örnekle karıştırmışım herhalde. Şimdi bu sırada 16'yı buluruz. Sayacağım. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Şu 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bakın benimki de hatalı geldi. Bir sıra şuradaki trabzanlı sıraya kadar söküp buradaki eksiltmelerimi geri alacağım ve burayı 16'ya tamamlayacağım. Bakın şöyle göstereyim. Burada bir hata yaptık. Videoyu da yeniden durdurmak istemiyorum. Bakın bir alt sıraya kadar söktüm ve şuradaki fıstığı geri alacağım. Bakın şunu. Bunu bırakmıştım ya bir altta. Şimdi bu fıstığımı geri alacağım ve 16 sayısına tamamlayacağım. Ha, belki sizinki daha da azaltabilirsiniz. Yani şöyle bir şey, bakın bu da geniş bir kol. Şu boylara falan düşecekti 12'de. O da çok dar oluyor. 16 tane iyiymiş. Kol boyumuzu da şuradan sayalım. Bakın tam omuzdan ya başladığımız yerden şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fıstık sırası yapmışım. Hatayı da orada yaptım işte. Orayı 12 diyecektim. Burayı 12 dedim. 12 tane fıstık sırasını yapacağız. Trabzan sırasını yapmadan kenar sık iğnelerine geçeceğiz. Şimdi artık eksiltmemiz yok. Dümdüz örüp sıramızı tamamlayalım. 12 tane fıstık sırası olana kadar devam. Evet, bakın 12 sıramı ördüm. Fıstıklı sıramı yaptım. Şimdi bir zincir çekip sık iğne yapacağız. Tığımızın üzerine ip almadan batırdım ve aldım. Bakın sıradakine hepsine birebir batarak sık iğne yapacağız. 5 sıra sık iğne sıramız olacak. Şöyle bak, hepsine birebir batacağız ama. Gördünüz mü? Şimdi kolumuzu bitiriyoruz. Hepsine teker teker alarak ilerleyeceğim. Bir zincir çektiğim yere geldim. Bakın tepesine batırdım. Bir zincir ve yine aynı şekilde sık iğne. 5 sıra bu şekilde örelim ve en sonda kenarında bakın şurada
şöyle minik bir tığlamam var. Onu da göstereceğim. Birlikte orayı da yapalım. Evet, geldik kenar tığlamamıza. Bakın birleştirdim. Olduğu yere batırıp içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Sıradaki sık iğneye batırıp içinden geçirdim. Bir zincir, sıradaki sık iğneye batırıp içinden geçirdim. Bir zincir, sıradaki sık iğneye batırıp içinden geçirdim. Bir zincir, sıradaki sık iğneden içinden geçirdim. Bir zincir, içinden geçirdim. Böyle bu zincirleri 2 de yapabilirsiniz. Biraz daha kabarık durur. Deneyin. Bir zincirle bakın böyle küçük minik bir kenar oluyor ve güzel duruyor. Yine sıramızı tamamlayalım. Hırkamızı az kaldı bitirmemize. Yakasına geçeceğiz. Böyle. Bakın. Kibar kibar. Evet, yakamıza geçerken bakın burada ilk trabzan sırasını ayarlamıştık zaten. Şimdi isterseniz yaparsınız bu yakayı, istemiyorsanız yapmazsınız güzelliklerim. Hani ben göstereyim şimdi burada. Bakın şöyle şuradan hemen zincirden ön yüzden taktım. İpimi aldım ve buraya bir kere bağladım. Şimdi bu kenarı tığlarken bu ipi kaybedeceğiz. O yüzden bu ipi bu şekilde bırakıyorum burada ben. 2 zincirimi çektim ve lastik örgümüzü yapacağız. Bir önden trabzanın boşluğundan, bir tanesini arkadan boşluğundan. Ben 4 parmak yüksekliğine gelene kadar ördüm öbür yeleğimi. Bunu biraz daha az yapmayı düşünüyorum. Hani bakın şöyle katlandığında bu yeter ya da böyle olsun dediğiniz boya kadar örün. İpimiz bakın 2 ipten kalan ipimiz bu. Kenar bandına da yetecek. Ama metresi düşük bir iple yaparsanız dediğim gibi 3 ipinizin olması lazım. Yoksa örgünüz yarım kalır. Burayı göstermiştim zaten. Lastiği örmeyi biliyoruz. Yüksekliğimize varana kadar devam edelim. Sonra kenar bantlarını yapacağız. Burayı yapmadan önlerin bantlarını yapamıyoruz. Böyle. Hiç sıkmıyorum güzelliklerim. O kadar yumuşak ve güzel bir hırka çıktı ki örmeden bilemezsiniz. Yani örmeniz lazım. Anca o zaman nasıl bir yumuşaklıkta olduğunu anlayacaksınız. Severek ördüm ve bunları hep çift yaptım. Yaptığım modeller şu an bundan sonraki videolarımdakiler çift çift gelecek. Tatilde biraz ben kendi kendime ördüm. Şimdi size eşlerini yapıp anlatacağım. Hepsi birbirinden güzel modeller hazırladım. Şimdi ben bu yakayı birazcık yükselteceğim. Evet güzelliklerim bakın şöyle ilk yaptığım sıradan elimle ölçtüğümde 4 parmak yüksekliğinde bunu da yaptım. Kısa yapacaktım vazgeçtim. Şimdi bakın tuttuğumda düz yüzdeyim. İpimi kopartmayacağım. Şöyle baktığımızda bakın düz taraftayım. Şimdi şurayı yakayı sık iğne yaparak buraya kadar geleceğim. Bir zincirimi çektim. Sık iğne ama sıkı yapmayın. Yani nasıl diyeyim? Gevşek gevşek böyle. Bakın. Gevşek. Hiç sıkmadan böyle sonuna kadar yakanın gideceğim. Bakın şöyle yapın. Hiç sıkışmasın burası. Gevşek. Evet sona geldim. Şimdi ön bandımızı yapacağız. Bakın buradan aşağıya doğru sık iğneler çıkartarak ilerleyeceğiz. Ve bunu elinizin ölçüsüne göre ayarlayarak
ilerleyeceksiniz. Gevşek olmayacak, gergin olmayacak şekilde böyle bir el ölçüsü ayarlayarak ilerleyin. Şimdi ben biraz gevşek yapıyorum. Bakın çok sıkı değil. Böyle bakarak elimle ölçerek ilerleyeceğim. Hiçbir şekilde fazla ve gergin olmayacak şekilde ayarlayacağım. Bakın. Buradaki kenar ipini de arada yok ettim. Gitti. Şöyle. 2 tane trabzan arasına bakın şurada. İkişer ikişer trabzan arasına yaparak gideceğim. Bakalım nasıl olacak. Yeterli gelecek. Şu trabzan boşluklarının içine ikişer tane yaparak ilerliyorum. Şu yakada aynı olmuyor. Bakın burada 2 ile ilerleyeceğim. Toplamda 5 sıra sık iğne yapacağım. Yalnız 3. sıramda düğme deliklerini yapacağım. Üstten aşağıya inerken toplamda 5 sıra kenar gideceğim. Gördünüz mü? Bakın 2 2 tam denk geliyor. Çünkü tığımız da kalın biraz. Böyle aşağıya kadar ineceğim. Bakın gördünüz mü? Hep isinden 2 aldım. Hepsine az kaldı, şimdi sıramı tamamlayacağım. Ve böyle bakın. Şimdi şu da sonuncu ve aşağıya kadar indim. Bir zincir çekerek çevirdim ve şimdi yukarıya kadar yine birebir batarak sık iğne yapacağım. Bu sefer hafif toplu olarak, çok gevşek değil de biraz daha toplu bir şekilde. Bakın. Gördünüz mü? Daha değerli toplu aldım. Şimdi bu sırayı sona kadar gideceğiz ve sonra aşağıya inerken düğme deliklerimizi yapacağız. Sıramın sonuna geldim. Sonuncuya da batırdım. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi bu yakanın şu bölümünde yapmayacağız. Bakın şu trabzanlı sıraya geldiğimizde düğme deliğini açacağız. Şimdi burayı yine birebir batarak aşağıya ineceğim. Gösterdiğim yere kadar. Bu 3. sıramız. Bakın şu ilk trabzan sıram. Oraya geleceğim. Fıstığın üstündeki sıraya geleceğim. Şöyle bakın. Evet. Geçtik ya. Geçirdik. Dur şöyle. Evet bakın. Şu trabzan olan yerdeyim. 1 2 zincir çektim. 1 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüye batırdım. İstediğiniz boyda düğme yapabilirsiniz. Şimdi batırdığımla 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane araya sık iğne yaptım. 1 2 zincir, 1 2 atladım, üçüncüye batırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 zincir, 1 2 üçüncüye başladım. 1 2 3 4 5 6
7 ve 8. 1 2 zincir, 1 2 atladım, üçüncüden başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 zincir, 1 2 atladım, üçüncüye batırdım. Bakın aşağıda bu kadar kalıyor. Devam edelim. En uca kadar 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 zincir, 2 atladım, üçüncüden başladım ve bakın en dibe kadar getirdim. Şöyle. Bir zincir çekip yine örgümü çevirdim. Bu iki zincirli yerlerin içine ikişer tane sık iğne yapacağız. Şimdi bakın geleceğim oraya kadar. Yani eksilttiğimizi geri alacağız burada. Şimdi bu zincirin içine 2 tane sık iğne. 1 2. Bunlara birebir batıp şöyle, bakın 2 zincirin içine 1 2 ve böyle bu sırayı da tamamlayıp bir sırada aşağıya düz inerek bu bandımızı bitireceğiz. Öbür bandımızda da yine 5 sıra örüp sonra kenar tığlamasına geçeceğiz. Bütün etrafını bir tur dolaşacağım güzel olsun diye. Şimdi öreyim ben burayı. Evet bakın bir tanesi bitti. Şimdi öbür bandımızı yapacağız. Bunu da bakın yakadan başlayacağım yine. Şuradan yakanın üst kısmından başlayacağım. Ters yüzünden aşağıya indireceğim. Çünkü düz yüzde bitmesini istiyorum. O yüzden ipimi buraya bağlayacağım. Şu. İpimi aldım içeriye. Ve aynı öbür tarafta yaptığımız gibi sık iğneler çıkartarak aşağıya ineceğiz. Toplamda yine 5 sıra örerek tamamlayacağız. Artı hiçbir şey yok burada. Bu bıraktığımız ipleri de içeriden götürerek kaybedeceğiz. Bakın şöyle aşağıya alın. Bunlar arada kaybolup giderler. 5 sırada burası olacak. Düğme deliği açmayacağız. Şöyle. Evet 5 sıra oldu. Bir zincir çekip çevirdim. Golda yaptığımız tığlamayı buraya, yakaya ve buradan geçip öbür öne yaparak burada bitireceğiz. Hemen tekrar göstereceğim. Şuradan içinden geçirdim. Bir zincir sıradakinden. Bir zincir sıradakinden. Bir zincir sıradakinden. Gevşek yapmayın bunu. Çünkü bu zaten biraz bollaştırıyor. O yüzden rahat bir şekilde örün. Böyle sona kadar dediğim gibi yakayı da içine alacağız ve güzel olacak. Bu güzel yakıştı çünkü. Böyle tek tek hepsine atlamadan bakın. Şöyle bir görüntüsü olacak. İnci gibi düşüyor buraya. Gördünüz mü? Yapımı da pratik bunun. Hani zor değil. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar. Tığlama işlemimiz de bitti. Hatta hırkamız da bitti. Bakın. Böyle tatlı mı tatlı bir hırka yaptık. İpimin kalanı bu. Yani bir sıra daha boyunu uzatsaymıştık ipimiz yetmeyecekmişti. Şimdi bu kalan iple 2 kat yapıp şuraya beline bağcığını yapacağız ve
2 ipi tam kullanmış olacağız. Şöyle ipimi 2 kat yapıp bütün etrafını çevirip biraz da sallanacak kadar bağcık yapacağım. Bu bağcıkların uçlarına istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ne takmak isterseniz pompon yapabilirsiniz. Tahta boncuklar takabilirsiniz. Yani tamamen tercih sizin. Ben genelini anlatayım. Şimdi bu zinciri çekeceğim ve nereye yapacağımızı göstereceğim. Elimden geldiğince teferruatlı anlatmaya çalıştım. Umarım buraya kadar sabredip izlemişsinizdir. Değerli beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Videomu sosyal medyalarınızda, gruplarınızda paylaşarak da destek verebilirsiniz izlenmesi için. Şöyle bakın zincirimi çekeceğim. Gayet güzel uzun bir zincir çekecek ipim kaldı. Evet arkadaşlar zincirimi de çektim. Bakın şöyle şimdi şuradan şuraya bakalım. Bakın koltuk altındaki fıstıklı sıranın trabzanlı sırası. Bakın fıstıklı sıra altında trabzanlı bir sıra var. Hemen oradan şuradan bakın bandı bıraktım. Buradan 2 atlayarak bakın 1 2 şöyle. Bağcığı 1 1 de geçirebilirsiniz. 2 2 de geçirerek öbür ucuna kadar buraya takacağım. Şöyle. Tamamlayayım ben bunu yine. Sizi bekletmeyeyim. Evet. Bitti. Bakın böyle şurada da büzdürüp kullanabilirsiniz. Ne kadar gösterebiliyorum burada bilmiyorum ama şeker mi şeker bir hırkam oldu. İkinci hırkam oldu ve çok mutlu oldum ben yine. Umarım siz de benim gibi ördüğünüzde çok mutlu olursunuz. 2 tane aynı modelden. Bakın bu renkte daha belli oluyor. Şöyle. Beni sabredip izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone de olup benimle kalın.